Buda ve Peşte'nin birleştiği köprü işte tam şu arkada. Tuna Nehri'nin hemen kenarındayım. Arkada da şurası Macaristan parlamento binası. Önünde de altın ayakkabılar var. Bu Yahudilerin suya atılırken ayakkabılarını çıkartıyorlar ki başkaları da giysin diye. Şimdi orada simgesel olarak ayakkabılar yer kenarında, yani onlara da daha sonra gidip göreceğim. Şöyle birkaç tane fotoğraf alayım. Harika. Macaristan Budapeşte oldukça güzel. Osmanlı yadigarı şehirlerimizden, ancak şu an bizde değil. Yine de Atilla'nın torunları olarak Macarlarda olduğunu bildirmek istedim. İşte gelişmişliğin yeri. Bisikletli yollar ayrı, yaya yolu ayrıdır. Budva Kalesi'ne doğru gidiyorum, ancak yoğun bir inşaat çalışması var, tamir, tadilat. Yani bir şey göreceğimi de zannedemiyorum. Yoğun bir polis barikatı var. Macarlar ne yapmak istiyorsa bilmiyorum. Veya bir etkinlik mi var? Ambulans, polis haddinden fazla, bu kadar güvenlik tedbiri fazla. Bir şeyler yapıyorlar ama dediğim gibi fazla. Bu beton. Kaleyle alakası yok. Bir şey yapıyorlar, yani ne yapmak istediklerini anlamış değilim Macarların. Problem olur. Videoya burada son vereyim. Avrupa Birliği haritası ve Macar var. 2 tane kapıda bekleyen askeri var. Kısaca bu şekilde diyeyim. Seyir Tepesi'ndeki 7 kulenin bir tanesinin şu an önündeyim. Kral İşvan'ın heykeli var. Bu Macaristan'a ilk defa Hristiyanlığı getiren şahıs. Zamanında burada kendisinin tahtadan heykeli varmış ama çok beğenilince gerçeği yapılıyor. Yani bronzdan yapılıyor. Arkaya doğru bu şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz küçük küçük kaleler, burçlar. Ama gerçek değil. Sonradan yapılmış yani. Yakın zamanda yapılmış. Bu kilise 9 tonluk hacı içerisinde barındırıyor. İçeri giriş biletli. Bakın hemen şurada biletliler almak için görüyorsunuz. Biletli içeri giriş. Seyir Tepesi kaleye benzediği için demiştim, kale değil. 7 tane kuleden oluşuyor. Bak şu kenara doğru. Birazdan o tarafa geçeceğim. UNESCO Dünya Malı. Aziz Matias Kilisesi'nin hemen arkasında da bu Seyir Tepesi var. Bu Aziz Matias Kilisesi zamanında Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethettiği zaman camiye çevirmişti. Macar kral ve kraliçelerine burada taç giydirmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler burayı askeri karargah olarak kullanmış. Daha sonra restore edilip kilise olarak halkın hizmetine açılmış. Gösterişli bir kilise. Macarlarca ve turistlerce yoğun olaraktan ziyaret edilmekte. Kral İşvan. Arkadaşlar, Seyir Tepesi olarak adlandırılan Aziz Matias Kilisesi'nin yanındayım. Budapeşte'nin tepesi. Arkamdaki kilise 9 tonluk, bir dakika. Kral İşvan'ın atın üzerinde heykeli.
9 tonluk çan kilisesi burada saklanıyor. Burada çalıyor. Gençlerin buluşma yeri, ayrıca seyir tepesi. Buradan doğru Tuna Nehri'ni, Buda ve Peşte her iki yakının birleştiği Tuna Nehri'ni de görebiliyorsunuz. Arkamdaki de 7 kuleden oluşmakta. Bakın hemen şu kenara doğru 7 tane kule var. Ama gerçek kale değil. Bunlar daha sonradan yapılmıştır. Bu atlı heykel Kral İşvan Hristiyanlığı ilk defa Macaristan'a getirdiği için daha önceden tahtadan yapılmış. Çok beğenilince bunun bronzdan yapmaya karar vermişler. Kral İşvan'ın hemen şuradaki heykeli. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethettiği zaman bu arkadaki Matias Kilisesi'ni camiye çeviriyor. Camide ilk namazı kendisi kılıyor ve kıldırıyor. Macar kral ve kraliçeleri burada taht giyiyorlarmış zamanında. Şimdi artık kilise olarak hizmet veriyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Budapeşte'ye geldiği zaman burayı ordugah, karargah olarak kullanıyor. Kiliseyi karargah olarak kullanıyor. Şu anda dediğim gibi kilise olarak hizmet vermeye devam ediyor. Dünya UNESCO malı 7 tane kuleden oluşuyor demiştim. Ancak gerçek bir kale değil arkadaki. Sonradan yapılmadır. Muhteşem manzarası var. Hemen bu Matias Kilisesi'nin arkasında da bu 7 kuleyi yakından görelim. Şöyle bir fotoğraf alalım. Okey. Hemen bu Matias Kilisesi'nin önünden, Kral İşvan'ın heykelinden doğru sonradan yapılan kale gibi yerden bu şekilde muhteşem bir seyir tepesi var burada. Herkes fotoğraf çektiriyor. Oo. Gayet güzel. Balıkçı tabyasına doğru gidiyoruz. İşte buralarda. Hatta şöyle ben de gösterebilirim. Bakın. Manzara bu şekilde. Alın size Budapeşte ve karşıda da tam bu altın ayakkabılarının olmuş olduğu parlamento binası. Yaya olarak çıkabiliyorsunuz. Biraz tepe. En yüksek tepesi burası Budapeşte'nin. Bir fotoğraf da bize alalım buradan. Budapeşte'nin simgesel köprüsünün önündeyim. Tam arkamda görmüş olduğunuz köprü zincirli köprü. 2 tane kulesi var. İkinci Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler Budapeşte'yi yakıp yıkarken, yani bombalarken bu köprünün bağlantılarını yıkar. Ayaklarına dokunmaz. Çünkü Buda ve Peşte arasındaki bağlantıyı bombalamak suretiyle keser. Şu an benim bulunmuş olduğum yer Buda. Yani Buda Kalesi'nin olduğu yer. Biraz yukarıda. Karşı tarafta Peşte. Tuna Nehri'ni birbirine bağlayan köprü. Makas köprü Buda ve Peşte. Zincirli köprü. Bu köprü İngiltere'de parça parça halinde tasarlanaraktan gemi taşımacılığıyla birlikte bu Tuna Nehri üzerinde bakın şöyle gemiler geçiyor görüyorsunuz. Gemiler de taşınmak suretiyle buraya getirilir parça parça ve yerinde burada monte edilir. Bunu tasarlayıp yapan mimar o kadar kusursuz bir köprü yapmak ister ki köprünün hemen girişinde ayaklarının olduğu yerde aslan heykelleri vardır. Buda ve Peşte tarafında aslan heykeli vardır. Yani o kadar dikkat etmiştir. Sadece aslan heykelinin ağzının içerisinde dilinin olmadığını küçük bir kız çocuğu fark eder. Der ki Adil, tramvay geçiyor onu da göstereyim. Adil bu köprünün ayaklarındaki aslanlarının dili yoktur. Dikkat ederler bakarlar evet gerçekten kusursuz olarak tabir ettiği köprünün ayağındaki aslanların dilinin olmadığını mimar fark edince utancından kendini gelir bu Tuna Nehri'ne atar. Ama ölmez. Yüzme bilmediği halde atar kendini ama ölmez yani. Bir rivayet ölmüyor. 380 metre uzunluğunda 14,5 metrede genişliği var köprünün. İşçiler hemen şurada kulede çalışma yapıyorlar. Boya badana işleri yapıyorlar.
Zincirli Köprü. Aslanlarının dilinin olmadığı Zincirli Köprü, Buda Kalesi ve hemen de şurada acıklı bir öyküsü olan Almanların insanları suya atmak suretiyle ölümüne terk etti. Bari ölüyorlar, ayakkabıları ziyan olmasın diye çıkarttırır ve ayakkabılarını karada bırakır. O ayakkabıya simgesel olarak altın ayakkabı derler. Şu an kenarda. Bu da Hitler'in bir ayıbı diyelim. Şöyle birkaç tane fotoğraf alalım. Simgesel yapı Zincir Köprü. Tuna Nehri üzerinde halen kullanımda. Şu an için herhangi bir yıkılma yapılması yok. Gayet güzel yerinde, şahane. Dediğim gibi ortaokul, lise yıllarındaki tarih atlaslarımızın içerisinde bunu da görebiliyoruz. Bu köprüyü görüyoruz. ...41 numaralı tramvayda sahil boyu çalışıyor. Yahudiler her gün gelip burada dua ediyorlar. 1944 ve 45 yılında uğradıkları soykırım için geliyorlar, mum dikiyorlar, çiçek bırakıyorlar ve dua. En merkezi konumda burası arkadaşlar. Karşıda Lidl market var burada, Alman marketi. Bütün tramvaylar hemen hemen buradan geçiyor. Kesişme noktası. Sahil Demirköprü'ye giden yol, belediye otobüsleri, metro burada. Metro neresi? Bilaha Rujkatel. Bilaha Rujkatel. Şurası 3 durak gidip Calvin Klein'den veya Calvin Klein'den aktarma yapmam lazım. O yüzden burada indim. Şimdi bu 6 numara ya da 4 numaraya tekrar binip bir ileriki durak deneyeceğim. Oradan da M3 100. M3'e bineceğim. M3'ten M3 metrosuna bineceğim. Tam merkezi bir konum burası. Citibank bankalar, Türk Caddesi de hemen hemen arkada. Türk dönercileri. Cadde üzerinde de var tek tük ama burası daha çok. Merkezi bir konum. Hemen hemen bütün nokta ve kesişme kavşaklar buradan geçiyor. Şimdi ağır ağır akşam oluyor ancak yetişebildik. Bulunduğumuz yer Budapeşte de Kahramanlar Meydanı. 17.000 tane genç burada Rus askerlerine karşı çıkıyor. Karşı çıktıktan sonra hepsi bu meydanda, bu alan içerisinde öldürülüyor. Ve burada bir matem düzenliyorlar. Milenyum atı, yine bir milenyum atı var 2 tane. Üstünde de Cebrail Aleyhisselam'ı tasvir eden bir heykel. Sağ ve sol tarafımız yine şöyle dönüyoruz. Şurada sanat galerisi ve müzelerle doludur. Bu atlı heykelin arkasında altında 7 tane kahraman var. Bu kahramanlardan bir tanesi kaçarak ülkemize Tekirdağ'a yerleşiyor. Tekirdağ'daki evi halen şu an müze olarak kullanılmaktadır. İsmini bilmiyorum. Bileniniz varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Ve etrafımı dönünce arkamda da en baba cadde var. Nasıl Türkiye'de Bağdat Caddesi devam ediyor. Fransa'nın Şanzalizesi bu cadde. En pahalı dükkanlar, en baba iş yerleri. Yani her şeyin en pahalısı ve en kalitesi bu cadde üzerinde, bu dükkan üzerinde.